Tarih 1922 yılının kışı, yer Afyonkarahisar. Şu an ekranda gördüğünüz bu görüntüler Ordu Bulvarı'ndan Maliye Kavşağı'na doğru akan sessiz bir insan selini gösteriyor. Yıllardır Anadolu'yu işgal etme hayali kuran o mağrur ordunun askerleri şimdi başları öne eğik, elleri ceplerinde ve dondurucu soğuktan korunmak için üzerlerine aldıkları battaniyelerle meçhule yürüyorlar. Bu yüzlerdeki ifade aslında çok daha büyük bir gerçeği haykırıyor. Bu megaloideanın, yani Büyük Yunanistan hayalinin Anadolu topraklarına gömüldüğü andır. İşgalciler çekilirken arkalarında yıkılmış şehirler, yakılmış köyler bıraktılar. Ama unuttukları bir şey vardı. Bu millet küllerinden yeniden doğmayı çok iyi bilirdi. Bu videoda zaferin nasıl kazanıldığını, esaretin soğuk yüzünü ve bir milletin uyanışını izleyeceksiniz. Tarih 27 Ağustos 1922. Akşam saatleri. Güneş batarken Afyonkarahisar sokaklarında tarihin en ibretlik manzaralarından biri yaşanıyordu. Yıllardır Küçük Asya ordusu diye övülen, arkasında İngiliz İmparatorluğu'nun desteği olan o devasa güç, şimdi başları öne eğik, silahsız ve çaresiz bir insan seline dönüşmüştü. Sadece 48 saat önce bu şehir, Yunan ordusunun en korunaklı, en güvenli karargahıydı. Ancak şimdi, Türk askerinin süngüsü altında yürüyen bu binlerce esir, bir devrin kapandığının canlı kanıtıydı. Afyon'daki muharebelerde ele geçirilen 12 top, sayısız tüfek, sandıklar dolusu cephane ve başları öne eğik o kalabalık esir kafilesi, artık Türk'ün zafer ganimetiydi. Kaynaklar, Yunan ordusunun Sincanlı Ovası'na doğru perişan bir şekilde atıldığını yazıyordu. İngilizlerin desteğiyle Anadolu'ya çıkan, megaloidea hayalleri kuran bu ordunun komuta kademesi dahi bu çöküşten kaçamayacaktı. İlerleyen günlerde Yunan Başkomutanı Trikupis ve General Digenis de esirler kervanına katılacaktı. Emperyalizmin maşası olan bu orduya kesilen en büyük ceza, ordunun fiziken yok edilmesi ve komutanlarının Türk askerine teslim olmasıydı. Peki, İngiliz kurmaylarının yıkılmaz dediği o çelikten duvarlar nasıl yıkılmış? Bu mağrur ordu 2 günden az bir sürede nasıl bu hale gelmişti? Hikayenin başına o büyük sessizliğe dönmemiz gerekiyor. Her şey Sad harfiyle kodlanan gizli bir planla başladı. Sakarya zaferinden sonra Türk ordusu 1 yıl boyunca susmuştu. Ankara'da ordu kıpırdayamıyor eleştirileri yükselirken, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa aslında tarihin gördüğü en büyük stratejik baskını hazırlıyordu. Hedef Afyon'du. Yunan kurmayları saldırının doğudan gelmesini beklerken Türk ordusu imkansızı denedi. Saldırı Afyon'un güneyinden, Sarp ve Dağlık Kocatepe bölgesinden yapılacaktı. 20 Ağustos'tan itibaren Anadolu'nun dış dünyayla tüm iletişimi kesildi. Limanlar kapatıldı, telgraf telleri sustu. Birliklerimiz geceleri yürüyor, gündüzleri ağaçlık alanlarda saklanıyordu. Kanlıların tekerleklerine ses çıkarmasın diye keçeler sarılmıştı. Düşmanı şaşırtmak için Eskişehir cephesinde sahte ateşler yakılıyor. Toz bulutları kaldırılıyordu. Oysa gerçek fırtına Şuhut üzerinden Kocatepe'ye doğru sessizce akıyordu. 25 Ağustos akşamı Başkomutan Kocatepe'nin güneyindeki çadırlı ordugaha geçtiğinde artık ok yaydan çıkmıştı. 26 Ağustos sabahı saat 05:30 Afyon Ovası Türk topçusunun cehennemi andıran ateşiyle sarsıldı. İngiliz askeri uzmanlarının inceleyip Türkler bu tel örgüleri 4-5 ayda aşabilirlerse
kendilerini şanslı saysınlar dedikleri mevziler, aylar değil, saatler içinde yerle bir oluyordu. Ancak Afyon cephesindeki zafer, büyük bir insanlık dramını da içinde barındırıyordu. Savaşın en kritik noktalarından biri Çiğiltepe'ydi. 57. Tümen Komutanı Miralay Reşat Bey, Mustafa Kemal Paşa'ya bu tepeyi yarım saat içinde alacağına dair asker sözü vermişti. Dakikalar saatlere döndü, Yunan direnci çok şiddetliydi. Tümen, tepeye 200 metre kadar yaklaşmış ama zirveye girememişti. Süre dolduğunda başkomutan telefonu kaldırdı. Reşat Bey'e neden hedefe varılamadığını sordu. Kısa bir süre sonra telefon tekrar çaldığında ahizenin ucunda Reşat Bey yoktu. Onun bıraktığı veda notu okunuyordu. Yarım saat içinde size o mevzileri almak için söz verdiğim halde sözümü yerine getirememiş olduğumdan dolayı yaşayamam. Bu kahraman komutan verilen sözü tutamamanın ağırlığını canıyla ödemişti. Ne acıdır ki onun şehadetinden çok kısa bir süre sonra Çiğiltepe düşecek, Türk bayrağı o zirveye dikilecekti. Afyon'un kurtuluşu Reşat Beylerin onuru üzerinde yükseliyordu. 27 Ağustos günü kader anıydı. Türk süvarileri Sarp Ahır dağlarını aşarak Sincanlı Ovası'na inmiş, düşmanın kaçış yollarını kesmişti. Yunan ordusu panik halinde şehri terk ediyordu. Saat 17'de Türk ordusunun 8. tümeni Afyonkarahisar'a girdi. Ancak askerlerimizi karşılayan sadece sevinç gözyaşları değildi, aynı zamanda alevler ve dumanlardı. Yunan ordusu bir program dahilinde geri çekildiği her yeri yakıp yıkma emri almıştı. Afyon, bu kavrulmuş toprak taktiğinin ilk kurbanıydı. Tarihi binalar, evler, depolar ateşe verilmişti. Türk askeri bir elinde tüfekle düşmanı kovalarken diğer eliyle yangınları söndürmeye çalışıyordu. Hızla şehre girilmesi Afyon'un tamamen kül olmasını engellemişti ama manzara korkunçtu. Düşman sadece askeri bir yenilgi yaşamıyor, giderken medeniyete, insana ve tarihe olan öfkesini de kusuyordu. Afyon sokaklarında yakalanan o esir askerler, işte bu yıkımın ortasında, kendi yaktıkları şehrin dumanları arasında Türk askerine teslim olmuşlardı. Afyon'un kurtuluşu, büyük taarruzun kilidini kırmış, İzmir'e giden yolu açmıştı. Ama arkada bırakılan o dumanlı silüet, zaferin bedelinin ne kadar ağır olduğunun en somut resmiydi. Batı Anadolu'daki son Yunan askeri de topraklarımızdan atıldığında geriye sadece barut kokusu değil, derin bir sessizlik kalmıştı. Viyana kapılarından beri asırlardır süren o büyük geri çekilme, Afyon Ovası'nda başlayan ve İzmir rıhtımında biten bu 14 günlük fırtınayla son bulmuştu. Ancak zaferin bedeli ağırdı. Geriye dönüp baktığımızda gördüğümüz manzara, kavrulmuş toprak taktiğiyle yakılan Afyon, küle dönen Uşak, Manisa ve alevler içindeki İzmir'di. Yunan ordusu çekilirken sadece şehirleri değil, demir yollarını, köprüleri ve binlerce yıllık tarihi de ateşe vermişti. Ama unuttukları bir şey vardı. Ateş sadece yok etmez, bazen çeliği sertleştirir. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın 26 Ağustos sabahı Kocatepe'de yaktığı o ateş sadece işgalciyi denize dökmekle kalmadı. Mudanya'da diplomatik bir zafere dönüşerek Trakya'yı savaşsız kurtardı ve Sevri tarihin çöplüğüne attı. Afyonkarahisar'da, Ordu Bulvarı'nda başları eğik yürüyen o esirler kafilesi, bir imparatorluğun çöküşünü değil, emperyalizmin Anadolu'daki iflasını resmediyordu. Büyük taarruz bir savaşın bitişiydi ama asıl büyük mücadelenin Uygarlık Savaşı'nın başlangıcıydı. Yanan şehirlerin külleri arasından modern, bağımsız ve egemen bir devlet doğacaktı. Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'de dediği gibi, vatanın kurtuluşu dış güçlere değil, tamamen milletin iradesine dayanan bir hareketle gerçekleşmişti.
İşte bu yüzden 30 Ağustos sadece bir tarih değil, bu toprakların tapusunun kanla ve irfanla yeniden yazıldığı gündür. Afyon'dan İzmir'e uzanan o yolda şehit düşenlere, bu vatanı küllerinden yeniden kuranlara selam olsun. Onların mirası bugün gölgesinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti'dir.